Hani hepimizin aklında o bir gün kesin yapacağım dediğimiz şeyler vardır ya, parlak fikirler, yıllardır kurduğumuz hayaller ama işte o fikirleri hayattan alıp gerçeğe dönüştürmek, mesele hep orada kilitleniyor değil mi? Peki ya size desem ki düşünceyi eyleme geçirmenin aslında somut, adım adım ilerleyen net bir yol haritası var. İşte bugün tam olarak bu haritayı açıp birlikte bakacağız. Çünkü bakın, işin aslı şu. Hayalleri gerçeğe dönüştürmenin her zaman ama her zaman bir yolu bulunur. Ve ekrandaki bu soru aslında bütün maceranın başlangıç düdüğü gibi. Madem bir yolu var, o zaman biz neyi bekliyoruz ki? Belki de tek eksiğimiz o yolu bize net bir şekilde gösterecek sağlam bir rehber, öyle değil mi? İşte o rehber de tam olarak bu 4 ana duraktan geçiyor. Hızlıca bakalım. Önce kendimizle şöyle bir dürüstlük anlaşması yapacağız. Sonra o ilk adımı atmak için gereken doğru kafa yapısını konuşacağız. Üçüncü durakta bu yolda bize kimler destek olur, önümüze ne gibi engeller çıkar onu belirleyeceğiz. Ve son olarak da en önemlisi o somut eylem adımlarını tek tek atacağız. Hazırsanız hadi o ilk ve en kritik durakla başlayalım. Şimdi, her büyük yolculuk aslında tek bir cesur kararla başlıyor. Bu bölüm tam da o kararı vermeden bir saniye önce. Kendimizle yapmamız gereken o samimi yüzleşmeyle ilgili. Çünkü unutmayalım, her hayalin bir bedeli var değil mi? Ve işte o can alıcı, o en dürüst soru geliyor. Yıllardır aklınızda taşıdığınız o hayal uğruna, şu anki hayatınızdaki o güzel şeylerden, konfor alanınızdan, belki o alıştığınız düzenden gerçekten vazgeçmeye hazır mısınız? Samimi cevap ne? İşte bu, bütün planın üzerine inşa edileceği o temel. Şimdi bakın, işin en ilginç kısmı geliyor. Kaynağımız diyor ki, eğer bu soruya dürüst cevabınız hayırsa, harika. İşte o zaman yola devam edebiliriz. Çünkü bu hayır bir pes ediş falan değil. Tam tersi, olabilecek en gerçekçi, en sağlam başlangıç noktası. Yani bu, tamam mevcut durumumu korumak benim için daha değerli ve belki de hayalini bu yeni gerçekliğe göre yeniden şekillendirmen gerektiğini fark etmek demek. Unutmayın, dürüstlük en sağlam temel. Tamam, kendimize karşı dürüst olduk. Bu cepte. Şimdi enerjiyi biraz yükseltelim, ne dersiniz? Bu bölümde sadece hayal kuranlarla o hayali yaşayanlar arasındaki o incecik ama aslında devasa fark neymiş onu göreceğiz. Ve size bir sır vereyim, cevap sandığınızdan çok daha basit. İşte bu. Bu görsel aslında bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor. Sizi o başarılı, hayallerini gerçekleştiren insanlardan ayıran tek bir şey var. Tek bir değişmez gerçek. Onlar başlama cesaretini gösterdiler, o kadar. Mükemmel anı beklemediler, doğru koşulları beklemediler, yıldızların hizalanmasını falan umursamadılar. Sadece başladılar. Aradaki bütün fark işte bu. Peki o ilk adımı atmaya karar verdik diyelim. İşte o andan itibaren artık bu yolda tek başımıza sayılmayız. Her macerada olduğu gibi burada da bize omuz verecek dostlarımız ve tabii ki önümüze çıkacak engeller olacak. Şimdi etrafımıza bir bakıp bunları tanıma zamanı. Şöyle bir anlığına durun ve düşünün. Bu hayalinize giden yolda size kimler yardım edebilir? Aklınıza kimler geliyor? Bir dostunuz mu, bir akıl hocası mı, ailenizden biri mi? Yoksa hiç beklemediğiniz bir iş arkadaşınız mı? Kimler sizin takımınızda olabilir? Ve biliyor musunuz, kaynağımız burada çok umut verici bir şey söylüyor. O insanlar aslında hep oradalar. En yalnız hissettiğimiz anlarda bile. Bizim tek yapmamız gereken bazen sadece biraz daha dikkatli bakmak ve en önemlisi yardım istemekten çekinmemek. İnanın bana, destek genellikle sandığımızdan çok daha yakınımızdadır. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Peki yolunuzun üzerindeki en büyük engel ne? En çetin düşman kim ya da ne? Parasal sorunlar mı? Zaman bulamamak mı? Yoksa bambaşka bir şey mi? Ve işte en sarsıcı ama belki de en dönüştürücü gerçeklerden biri. Çoğu zaman o en büyük engel biziz. Evet, kendimiziz. Kendi ertelemelerimiz, kendi korkularımız, kendi içimizdeki o sürekli yapamazsın diye fısıldayan o ses. O zaman anlıyoruz ki asıl savaş dışarıdaki dünyayla değil, tamamen kendi içimizde. Harika. Buraya kadar süper geldik. Kendimize karşı dürüst olduk, başlama cesaretini cebe koyduk, müttefiklerimizi ve içimizdeki o en büyük engeli tanıdık. Artık bütün bu içsel hazırlığı dış dünyada gerçek, somut adımlara dönüştürme zamanı gelmedi mi? İşte size eylem planı. Plan çok net ve çok güçlü, 3 adımdan oluşuyor. 1. Konunuzu en ince detayına kadar öğrenin, ona hakim olun. 2. Kendinize şu soruyu sorun. Hemen şimdi, şu anda ne yapabilirim? Bakın, devasa planlardan bahsetmiyorum. Atabileceğiniz o en küçücük, en somut adım ne? Ve 3. İşte bu en sihirli adım. Her gün
Ama istisnasız her Allah'ın günü o hayal için ufacık da olsa bir şey yapın. İşte o tutarlılığın büyüsü de tam olarak burada başlıyor. Her gün attığınız o minik adımlar, hani o kar topu gibi yuvarlandıkça büyümeye başlayacak ve bir bakacaksınız ki o sadece aklınızda olan soyut hayal yavaş yavaş gözünüzün önünde canlanmaya, ete kemiğe bürünmeye başlamış. Artık o somut bir gerçeğe dönüşüyor. Eğer hala "hadi canım o kadar kolay mı?" diye düşünüyorsanız kaynak metnin son tavsiyesi çok sağlam. İnanmıyorsanız gidin başarmış birine sorun. Çekingen olmayın, sorun. Onlara yolculuklarının nasıl başladığını bir sorun bakalım. Size büyük ihtimalle az önce konuştuğumuz adımlara çok ama çok benzeyen bir hikaye anlatacaklardır. Ve şimdi bu bölümü bitirirken topu tekrar size atıyorum. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra sizin atacağınız o ilk, o küçücük ama potansiyel olarak her şeyi değiştirecek olan adım ne olacak? Cevabı kendinize verin ve belki de daha fazla beklemeyin. Belki de o adımı atmak için en doğru zaman tam da bugündür.